Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolay Ramazan pidesi tarifi yapacağız. Daha doğrusu ben yaptım, size sonucunu gösteriyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayı geldi çattı. Evde ekmek yapmak bu aralar herkesin çokça yaptığı bir şey. Malumunuz durumlardan dolayı. Ramazan'da da pide olmadan olmaz. Ben de bugün çok basit, birkaç saat içerisinde yapıp pişirebilip yiyebileceğiniz, sizi çok da yormayacak bir tarif hazırladım. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz bu. Fırından çıkmıştı. İlk sıcaklığı çıktı. Hala sıcak. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde. Malzemelerimiz gayet basit zaten. Un, tuz, maya ve su var. Burada 500 gram unum var. Bu da 4 su bardağı yapıyor. İçerisine tuz ekleyeceğim. Tuz da yaklaşık 1 tatlı kaşığı diyebilirsiniz. Ben 10 gram kullandım. Ölçüyorum çünkü. Ama sizin tuzunuz iyotlu tuzsa lütfen dikkatli kullanın. Çünkü tuzdan tuza fark ediyor. Bu deniz tuzu olduğu için ekmeğiniz tuzlu olmasın. Ona dikkat edin. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bu da bir paket kuru maya. Sanırım onlar bir silme yemek kaşığına denk geliyor. Onu da ekliyorum mayanın ortasına. 400 mililitrede suyum var. Bu da 200 mililitrelik su bardağı kullanırsanız o zaman 2 su bardağı yapıyor. 400 mililitre. Onu ortaya döküyorum. İsterseniz ılık kullanabilirsiniz. Benim suyum oda sıcaklığına yakın. Bunu ortada önce eritiyorum elimle ve ortaya birleştiriyorum. Bu arada normal un kullandım. Ekmek unu falan değil. Normal undan da çok güzel ekmekler oluyor. Hatta daha yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmeği yeni yoğurduğunuz aşamalarda böyle hemen parçaya ayrılıyor. Çünkü henüz gluten yapısı tam oluşmadı. Şimdi ben bu ekmeği şu anda da uğraşabilirim yoğurmaya. Ya da bir diğer aşama bir hamuru dinlendiririm bir 20-25 dakika, yarım saat ve gelirim, o zaman yoğururum. Ama ikinci seçenek her zaman için daha kolay oluyor. Şu an hamur daha yeni suyunu verdiğimiz için gördüğünüz gibi bu şekilde kopuyor. Normalde çektiğinizde sünecek olan hamur glutenin oluştuğu hamurdur. O yüzden ben bu hamuru şimdi burada bırakacağım. Bir yarım saat sonra geleceğim. O zaman yoğuracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yarım saat hamurumu dinlendirdim. Artık hamurla çalışabilirim. Ellerimi de ıslatayım. Ellerimi de ıslattım. Gördüğünüz gibi hamur şimdiden kabarmaya başlamış. Tabii ki doğal olarak yarım saatte. Şimdi ben burada biraz hamuru işleyeceğim. Evet arkadaşlar, böyle kare bir borcamın içerisine yağladım. Şimdi hamurumu onun içine koyacağım. Şimdi hamurumu koyacağım. Şu şekilde
Buraya koymamın nedeni katlama yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu çok basit hamurlu bir ekmek. Mayası ekşi maya değil. İçerisine hava kabarcığı koymak istiyoruz. Hamurum bu kıvama geldi gördüğünüz gibi. Sünme olayında daha iyi yani. Hatırlarsanız ilk yoğurmada ellerimizi hani böyle aldığımız zaman hamur parçalanıyordu. Bunda birazcık hamur daha iyi glutenini oluşturmaya başlamış. Şimdi ben bunun içerisine üzerini kapatacağım. Hava almaması için. Sonra bir yarım saat sonra gelip bunu katlayacağım. Evet arkadaşlar, yarım saat oldu. Şimdi gördüğünüz gibi çok kabarmış bir hamurum var burada. Bunu birazcık katlayacağım şimdi. Şöyle dört köşelerinden tutuyorum, katlıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl sünüyor hamur. Ben kaldırıyorum. Şöyle sündürüyorum. Ve bir kez daha katlıyorum. Bu şekilde rulo yapacağım. Ve en sonda bu şekilde kapatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamuru katladım. Bu katlama işlemini nasıl yaptığınızla ilgili bir sürü teknik var ama istediğiniz gibi böyle bohça gibi katlayıp amaç böyle katmanlar oluşturmak, içine hava kabarcığı hapsetmek. Yarım saat sonra tekrar geleceğim ve tekrar bir katlama tekniği uygulayacağım. Sonra tepsime alacağım. O katlama işlemini yaptıktan sonra. Tepside de 1 saat tepsi mayası yaptıktan sonra fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar, yarım saat daha geçti. Şimdi hamuru ikinci kez katlayıp tepsimin üzerine koyacağım son mayalanma için. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış bir hamur. Şimdi şöyle kenarlarından şuralarını ayırıyorum. Aşağı doğru katlıyorum. Tutuyorum. Diğer türlü de katlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Alttan tutuyorum. İçe doğru katlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi alıyorum. İçe doğru şu şekilde rulo şeklinde kapatıyorum. Bir de diğer tarafından yapacağım. Şöyle altına doğru bohça gibi her şeyi koyuyoruz. Bohça gibi kapatıyoruz. Kapatın. Şu şekilde kapatalım. Evet. Şimdi bunu ben tepsiye alacağım. Şimdi irmik serpmiştim altına dediğim gibi. Birazcık da irmik ununun yanına diğer undan serpiyorum. Biraz unladım. Katladıktan sonra ve tepsimizin üzerine alıyorum. Şimdi tepsi mayasına başlayacağım. Gördüğünüz gibi kabarcıklar. Bu yüzeydeki kabarcıkları elinizle şöyle patlatabilirsiniz. Çünkü onlar asıl kabarcıklar değil. Ekmeğin içindekiler. Bunlar yüzeydekiler. O yüzden onları pişerken yanmaması için, çünkü küçük kabarcık oluyor yüzeyde, şey yapabilirsiniz. Patlatabilirsiniz. İçeridekiler kalsın diye. Şimdi bu hamurun üzerini kapatacağım. 45 dakika, 1 saat boyunca tepsi mayası yapacağız.
şifasını da hazırladım tekrar, unlu bir karışım. Geçen ekşi mayalı pidede gösterdiğim gibi bir tatlı kaşığı unun üzerine soğuk su koyup açıyoruz. Sonra üzerine sıcak su koyuyoruz. Bu kıvamda oluyor. Bunu da üzerine şekil vermek için kullanacağız. Şimdi ben bunu kapatıyorum ve son mayalandırmaya alıyorum. Sonra da şekil vereceğim. Bu arada da fırını en az yarım saat önceden ısıtmak gerekiyor. Önce en yüksek ayara ısıtacağım. Sonra da 225 dereceye düşüreceğim ve o şekilde pidemi pişireceğim. Evet arkadaşlar, 45 dakika geçti. Ben gördüğünüz gibi ekmeğimi poşetin içerisine koymuştum. Poşetin iç kısmını tabii ki yağladım. Bunu unutmayın, kolay ayrılması için. Evet. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalanmış. Şimdi üzerine şifasını süreceğiz. Şifaya geçen de yaptığım gibi yine yoğurt ekledim. Çok az. Yarım tatlı kaşığı. Şimdi üzerine alıyorum. Şifayı sürüyorum. Şöyle ekmeğimi hafif yayıyorum. Kabarcıklar sönmeden. Evet. Şimdi kenarlarında da sürmediğim yer kalmasın. Evet arkadaşlar, şeklimizi verdikten sonra üzerine susamını döküyorum. Ve çörek otu. Fırıncı usulü ortasına şöyle birazcık koyduk. Evet, şimdi fırına gönderiyoruz. 225 derecede pişecek. 20-25 dakika boyunca. Evet arkadaşlar, pidemiz fırından çıktı. Gayet güzel pişmiş duruyor, şu anda çok sıcak. Altını da göstereyim, altta gayet güzel pişti. Bu şekilde telimizin üzerine alıyoruz. Mis gibi Ramazan pidesi. Çok sıcak. İçini kesip göstereceğim ama tabii birazcık soğumasını bekleyeceğim. Ekmeğimiz, pidemiz böyle bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi hem çok pratik hem de şu an çok güzel duruyor. İç dokusunu da size göstereceğim. Yumuşacık olmuş. İçinde minik minik kabarcıklar var tabii ki. Bazen böyle yumuşacık bir ekmek yemek istiyorsunuz. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Seçenek oluyor. Hem hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu şekilde yumuşacık bir ekmek. İç dokusu da böyle. Yapacak
herkese şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi irili ufaklı kabarcıklar içerisinde var. Böyle sıkı bir ekmek değil yani, yediğiniz zaman gayet güzel kabar kabar olmuş. Ve çok da kısa bir sürede yaptık gördüğünüz gibi. İçi de gayet güzel pişmiş, kesinlikle hamur değil. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.